Merhaba, bugün sizinle bayağı köklü, zengin bir konuya, Kürt edebiyatına yakından bakacağız. Evet. Elimizdeki kaynaklar, Wikipedia var, Kurdipedia özeti, bir de akademik makalelerden bazı alıntılar. Yani bu edebiyatın hem tarihini hem de çeşitliliğini iyi gösteriyor. Amacımız da bu geniş alandan en çarpıcı noktaları, belki şaşırtıcı bilgileri sizin için derlemek. Sözlü gelenekten modern romana ilginç bir yolculuk olacak gibi. Evet. Kaynaklar şunu gösteriyor. Genelde hep sözlü geleneğiyle biliriz ya Kürt edebiyatını ama aslında yazılı geçmişi de çok köklü, çok katmanlı. Biz de bugün biraz daha bu yazılı mirasa, hani o sıkça göz ardı edilen zenginliğe odaklanalım diyoruz. O zaman en baştan, yani Dengbejlerden başlayalım değil mi? Sözlü anlatıcılar, kaynaklar Meme Alan, Siyabant Ufuce gibi destanları, aşk hikayelerini, ağıtları nasıl nesilden nesile aktardıklarını anlatıyor. Sanki yaşayan kütüphaneler gibi. Kesinlikle öyle. Wikipedia'ya göre İslam öncesi dönemden tek yazılı bir şey kalmamış diyor ama. Doğru, yazılı bulgu az o dönemden. Ama denkbejlik dediğimiz şey sadece edebi bir form değil aslında. Yani toplumsal hafızanın, tarihin, kültürün canlı taşıyıcısı olmuşlar. Yazının çok yaygın olmadığı zamanlarda kimliği, geçmişi koruyan bir tür sözlü arşiv gibi düşünün. Peki yazılı edebiyata geçiş, kaynaklarda 11. yüzyılda Ali Hariri gibi isimler var ama asıl hareketlilik 16. yüzyılda galiba. Melaye Ciziri, onun tasavvufi şiirleri. Evet, tasavvufi yani o mistik, ilahi, aşk temalı şiirler. Sonra Fekiye Teyran, alegorileriyle yani sembolik öykülerle ders veren tarzı. Ve tabii ki Ehmede Hani, onun Memuzin eseri bir başyapıt. Ama sadece o değil, ilk kez Kürt kimliğini edebi bir metinde bu kadar güçlü vurgulamasıyla da bir dönüm noktası değil mi? Kesinlikle bir mihenk taşı. Ve işin ilginç yanı bu yazılı gelenek öyle boşlukta doğmuyor. Nevzat Eminoğlu'nun makalesi buna dikkat çekiyor. Cizre, Hakkari, Bitlis gibi Kürt beyliklerinin olduğu merkezler adeta birer edebiyat okuluna, birer ocağa dönüşmüş. Medreseler yani. Aynen, oradaki medreseler sadece dini eğitim vermiyor. Kürtçe yazının geliştiği yerler oluyor. Şehirleşme var, siyasi bir istikrar var. Bir de Kürt mirlerinin yani beylerin sanatçıları koruyup kollaması var. Bunlar hep desteklemiş. Hatta kaynaklarda Melaye Ciziri'nin Fars şiirinin devi Hafız'a kafa tutarçasına "Ben de senin kadar iyiyim" dediği belirtiliyor. Bu müthiş bir özgüven göstergesi o dönem için. Çok ilginç gerçekten. Peki 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başına gelirsek, orada bir modernleşme rüzgarı esiyor sanırım. Celadet Ali Bedirhan, Havar Alfabesi ve Havar Dergisi. Bunlar çok kritik görünüyor. Çok kritik, evet. Hedef belli. Kürtçeyi modern bir yazı dili, bir bilim dili yapmak, standartlaşma yolunda dev bir adım bu. O dönemde şiirin yanında yeni türler de deneniyor mu? Hikaye gibi mesela. Evet. Özellikle 1920'lerden sonra hikaye denemeleri başlıyor. Şiirde biçim belki klasik ama içerik daha güncel, politik, sosyal konulara kayıyor. Hatta bir yandan da milliyetçi düşüncenin etkisiyle halk edebiyatına, o geleneksel Kürt veznine bir dönüş eğilimi de var. Ama zorluklar da var tabii. Farklı coğrafyalar, farklı alfabeler, ortak bir dilin gelişmesini biraz yavaşlatmış olabilir mi? Tabii, yani Türkiye, Irak, İran, Suriye, farklı yerler, Arap harfleri, Latin harfleri, bunlar ortak bir edebi dilin hızla yayılmasını ister istemez biraz zorlaştırmış. Sonraki döneme 1950-1980 arasına bakalım biraz. Kaynaklar o yılları hem baskıların hem de direnişin arttığı zamanlar olarak anlatıyor. Ceger Jwin gibi isimler. Evet, Ceger Jwin gibi halk şairleri çok öne çıkıyor. Yoksulluk, adaletsizlik, özgürlük özlemi. Şiirleri halk arasında müthiş bir etki yaratmış. Bu dönemde Avrupa'ya göçler de başlıyor sanırım. Sürgün edebiyatı dediğimiz şey de o zaman mı filizleniyor? Aynen öyle. Avrupa'ya göçler yoğunlaşıyor ve yazarlar fiziksel olarak uzakta olsalar da eserlerinde hep ana vatanlarındaki sorunları, politik mücadeleyi işlemeye devam ediyorlar. Sürgün edebiyatı böyle doğuyor. Ve geldik 80 sonrasına. Burada artık modern Kürt romanı sahneye çıkıyor. Mehmet Uzun ismi. Kurucu bir figür adeta. Kesinlikle. Tu Siyah Evine gibi romanları var.
kolektif bellek, kimlik mücadelesi, aşk, sürgün çok derin temaları işliyor ve Kürtçe'ye gerçekten yeni bir edebi soluk getiriyor. Avrupa'daki diaspora bu süreçte etkili olmuş mudur? Olmaz mı? Çok önemli bir itici güç olmuş Avrupa'daki Kürt diasporası. 2000'lerden sonra ise manzara daha da zenginleşiyor. Dijital yayıncılık devreye giriyor, çeviriler artıyor. Mesela Firat Çeveri'nin Kafka çevirileri çok önemli. Evet hatırlıyorum. Zeynep Medi gibi kadın yazarlar, Şerko Bekes gibi modern şairler daha görünür hale geliyor. Alan iyice genişliyor yani. Bütün bu tarihi süreci konuşunca kaynaklarda dikkat çeken bir tartışma var. Hani genel algı hep Kürt edebiyatı eşittir sözlü gelenek şeklinde ya. Maalesef evet. Ama işte Eminoğlu olsun, Selim Temo olsun, bazı araştırmacılar buna itiraz ediyor. Yüzlerce klasik eserden, köklü bir medrese geleneğinden, şehirli bir yazın kültüründen bahsediyorlar. Bu algı neden farklı? İşte kilit nokta burası. Vurgulanan şey şu. O bahsettiğimiz Kürt beyliklerinin merkezlerindeki medreseler sayesinde Kürtçe sadece bir konuşma dili olmaktan çıkıp aynı zamanda bir eğitim, hukuk, hatta siyaset dili haline gelmiş. Anlıyorum. Bu durumda standart bir yazı dilinin ve oldukça gelişmiş, sofistike bir saray veya şehir edebiyatının oluşmasını sağlamış. Klasik yazarların kendilerini Fars veya Türk edebiyatçılarından aşağı görmemesi, hatta Ciziri örneğindeki gibi onlara meydan okuması. Bütün bunlar o yazılı geleneğin gücünü ve özgüvenini gösteriyor aslında. Bu genelde pek bilinmeyen ama çok önemli bir boyut. O zaman anlıyoruz ki Kürt edebiyatı aslında Denkbejlerin o güçlü sesinden başlayıp Ehmede Hani'nin derinliğine, sonra Bedirhan'ın modernleşme çabalarına, Mehmet Uzun'un romanlarına ve günümüzün dijital dünyasına kadar uzaran, kesintisiz, çok katmanlı bir nehir gibi akmış. Aynen öyle. Kaynaklarımız da bize bunu gösteriyor. Bu edebiyat sadece bir dilin kendini ifade etme biçimi değil, aynı zamanda bir halkın varoluş mücadelesinin, belleğinin, kültürel kimliğinin ve direncini de taşıyor. Belki de üzerinde durulması gereken son bir nokta şu. Madem bu kadar köklü ve zengin bir yazılı gelenek var, neden hala genel algıda sözlü gelenek bu kadar baskın? Bu soru belki de bir kültürün kendini ifade etme biçimlerinin nasıl algılandığı, nelere daha çok değer atfedildiği üzerine düşünmeniz için ilginç bir kapı aralayabilir.